Dünyada birbirlerini kardeş olarak nitelendiren nadir ülkelerden olan Türkiye ve Kore, manevi yönden çok yakın ama coğrafi yönden çok uzaktır. Biri Asya'nın en batısında, diğeri en doğusunda yer alır. Aslına bakarsanız, Türk ve Kore halkının ilişkilerini çok eski dönemlere, Göktürk-Goguryeo dönemine kadar uzanmaktadır. Türkler Altay dağlarında Koreliler ile birlikte yaşamışlar, göçle birlikte Türkler batıya, Koreliler doğuya yönelmişler ve uzun bir süre etkileşimde bulunamamışlardır. Yüzyıllar sonra ilişkiler tekrar kurulmaya, Kore Savaşı patlak vermeden önce, 1949 yılında Türkiye'nin Kore Cumhuriyeti'ni bağımsız bir devlet olarak tanımasıyla başlamıştır. Hangi ülkeyi karşılaştırırsanız karşılaştırın, muhtemelen benzerlikler vardır. Ancak Kore ve Türkiye, aralarındaki 8.000 kilometreyi aşan coğrafi uzaklığa rağmen, çok fazla benzerliğe sahiptir. Tarihi, asırlar öncesine dayanan bir ilişkiye sahip Türk ve Kore halklarının dostluğu, yakın geçmişte Kore Savaşı ile perçinlenmiş, cephede kader birliği yapan iki millet arasında, coğrafi mesafeyi ortadan kaldıran kalıcı insani bağlar kurulmuştur. Türkiye ile Güney Kore arasında, kan kardeşliği olarak adlandırılan bu ilişki, 2012 yılı itibarı ile dış ilişkiler alanında, stratejik ortaklık düzeyine taşınmış ve ikili ilişkilerimize yepyeni bir vizyon kazandırılmıştır. Her ikisi de Altay dil ailesine ait olan Türkçe ve Korece, kelime sırası, sondan eklemeli yapı ve benzeri gibi pek çok ortak özelliği paylaşır. Türkiye ve Kore arasındaki benzerliklerden biri de, bebek doğar doğmaz, göbek bağının ailesinin istediği yere gömülmesi adetidir. Bizdeki diş buğdayı geleneğine benzer, Kore'de de bebeğin ilk doğum gününde bebeğin önündeki bir masaya veya tepsiye, kitap, para, makas ve benzeri nesneler konur ve bebeğin bir tanesini seçmesi beklenir. Ebeveynler, bebeğin hangi nesneyi aldığına bağlı olarak bebeğin gelecekteki yaşamını tahmin etmeye çalışır. Kore'de, eve girmeden önce girişte ayakkabılarını çıkarmak adettendir. Bazı haneler ev terliği kullanabilir, ancak çıplak ayakla veya çorapla dolaşmak çok daha yaygındır. Bir eve ayakkabıyla girmek saygısızlık olarak kabul edilir çünkü bu, kişinin evine dışarıdaki kir ve pisliği getirmekle eş anlamlıdır. Bizim kültürümüzde komşu bir tabak yemek getirdiğinde, nezaket göstergesi olarak tabak boş gönderilmez, o an evde ne varsa ondan konularak komşuya iade edilir. Aynı durum Kore'de de var. Komşu içi dolu tabak getirdiğinde o tabak mutlaka içi dolu gönderilir. Kore kültüründe de yaşlılara saygı son derece önemlidir. Koreliler, yaşlıların daha fazla yaşam deneyimine ve bilgeliğe sahip olduğuna ve son derece saygıyla davranılması gerektiğine inanır. Bu saygı, büyüklerle konuşma şekillerinde, onlara hitap edişlerinde, büyükler başlayana kadar yemek yememelerinde ve etraflarındaki davranışlarında gösterilir. Orta Asya Türklerinden geldiğine inanılan mantı, 11. ve 12. yüzyıllarda göçlerle Orta Asya üzerinden Anadolu'ya taşınmıştır. Aynı şekilde Kore'nin mandusunun da 14. yüzyılda Moğollar aracılığıyla Kore'ye geldiği söyleniyor. Kore'deki benzerlerinden farklı olarak Türkiye'de mantı mümkün olduğunca küçük yapılmalıdır. Türkler bir kaşığa 40 mantı sığdırmaya çalışırken, Kore mantıları oldukça büyüktür. Kore'de Türkiye gibi coğrafi güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile farklı coğrafyalarda 4 mevsimi aynı anda yaşamanın tadına varılabilecek bir ülkedir. Her iki mutfakta da et ön plandadır. Bulgogi, marine edilmiş ızgara sığır eti, galbi, ızgara kaburga ve tavuk, bu kategoride Kore'nin en popüler yemekleri arasındadır. Türkiye'deki popüler et yemekleri ise kebap, döner, köfte ve et yahnisini içerir. Kore ve Türk mutfakları farklı olabilir ama bazı yemekler söz konusu olduğunda damak tatları inanılmaz derecede benzer olabiliyor. Her iki kültürde de turşu düşkünlüğü vardır. Kimchi, Kore'nin dünyaca ünlü lahana bazlı turşusudur. Koreliler genellikle her öğünde lahanadan yapılan bir turşu türü olan kimchiyi yerler. Kore kültüründe, bojagi ile Türk kültüründe, bohça, hem telaffuz hem de kullanım açısından birbirine benzer.
Türkiye'de bohça nasıl kullanılıyorsa, Koreliler de bocagiyi günlük eşyaları taşımak ve gelin ile damada verilecek hediyeleri sarmak için kullanırlar. Bohça ve bocagi yapmak için ipek veya pamuk kumaş kullanılır ve her iki sarma bezi de kare şeklindedir ve kumaş parçalarıyla yapılır veya nakışla süslenir. Güney Kore'de de düğünlere gelen misafirler hediye olarak zarf içinde para verirler. Bu kutlamalarda yaygın ve beklenir. Alınan miktar, misafir ile gelin ve damat arasındaki yakınlık derecesine göre değişir. Bağdaş kurmak, bize özgü olsa da iki toplum da, yer sofrasında yemek yer. Geleneksel olarak yemek yerken, Güney Koreliler yere oturmak ve alçak bir masadan yemek yemek için minder kullanırlar. Zemin genellikle yerden ısıtma sistemi olan, ondol ile ısıtılır. Bu gelenek, Güney Kore'deki birçok restoranda hala yaygındır. Jjimjilbang, birçok yönden Türk hamamına benzeyen bir Kore hamamıdır. Sıcak ve soğuk havuzlar, rahatlatıcı saunalar, masaj alanları, ortak uyku odaları ve yemek alanları bulunmaktadır. Çoğu Jjimjilbang, 24 saat açıktır ve Güney Koreli aileler için popüler bir hafta sonu kaçamağıdır. Türkiye'de olduğu gibi Kore'de de ataerkil bir aile yapısı vardır. Kore kültürü, sıkı aile bağlarını sürdürmeye ve geleneksel değerleri desteklemeye büyük önem vermektedir. Anne babaya saygı, hiyerarşik yapı ve çok kuşaklı yaşam değerleri, Koreli ailelerin birbirine sıkı sıkıya bağlı doğasına katkıda bulunur. Geniş aile üyelerinin düğün, bayram gibi önemli günlerde bir araya gelmesi aile içindeki aidiyet ve birlik duygusunu pekiştirir.